Turgut Bey kimdir? Ölümü ve hayatı. Bursa nasıl fethedildi? Bursa fethinde Turgut Bey var mıydı? Turgut Bey, Kayıboğlu'nun son dönemlerinde ve Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde yaşadığı rivayet edilen bir önemli kişiliktir. Ayrıca Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi'nin de yakın arkadaşlarıydı. Ve ayrıca Osman Bey'in kılıç hocalığını da yaptığı rivayetleri hayli bulunmaktadır. Ömrü boyunca Ertuğrul Gazi'ye, Osman Gazi'ye ve Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye hizmet etti. İnegöl'ü ele geçirdi. Bursa'nın fethinde ise o dönemin beyi olan Orhan Gazi ile beraberdi. Kesin ölüm yaşı bilinmese de yaşının 100'ün üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Bu o dönemde sık rastlanan bir şeydir. Mezarı Bursa'nın İnegöl ilçesinde Turgut Alp Genciköy mezarlığında bulunur. Söğüt'te bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi'ndeki mezarı ise gerçek değil. Onursal bir mezardır. Turgut Bey, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in gaza faaliyetlerinde en yakın silah arkadaşlarından biridir. Osman Bey tarafından İnegöl'ün fethiyle görevlendirilmiştir. Daha sonra Orhan Bey döneminde Atranos'un Orhaneli fethine katılmıştır. Kaynaklarda anlatılan Turgut Alp, Osmanlı kuruluş döneminde askeri anlamda faal olarak Gaza ideolojisine katkıda bulunan başarılı ve önde gelen bir alp olmuştur. Turgut Bey'in hayatına dair çok az bilgi bulunmaktadır. Onun tarihi bir şahsiyet olmayıp halk rivayetlerinde ortaya çıkan efsanevi bir kişi olduğu da ileri sürülmektedir. Bununla birlikte ilk Osmanlı kronikleri yanında bazı Bizans kaynaklarında çeşitli askeri faaliyetleri dolayısıyla adı anılmaktadır. İsmindeki Alp kelimesi bir ünvandır ve muhtemelen onun veya babasının Selçuklu Devleti'nin hizmetinde dirilik sahibi olduğuna işaret etmektedir. Turgut Alp'in 735 yılında sağ olduğu bilinmekte. Fakat epeyce yaşlı olduğu ve Gaza meydanlarını bıraktığı anlaşılmaktadır. Onun ayrıca İnegöl çevresinde Keşiş Dağı yakınında yaşayan dervişlerden Geyikli Baba ile yakınlığına ve dostluğuna dair bazı rivayetlere rastlanmaktadır. Geyikli Baba, Osmanlı hükümdarına yakınlığıyla tanınan Turgut Alp ile çok samimi görüşmektedir. Hatta bu zat şeyhin müridi olmuştur. Turgut Alp, Orhan Gazi'ye kendisinden bahsetmiştir. Adı ölümünden sonra İnegöl yöresine verilmiş ve burası Turgutili diye anılır. Erken dönem Osmanlı'da yaşayan tarihçilerden Aşık Paşazade, Neşri ve diğer tarihçiler de İnegöl yöresini Turgutili şeklinde anmaktadır. Bu adlandırma sonraki zamanlarda tamamen ortadan kalkmıştır ve unutulmaya yüz tutmuştur. Turgut Bey'in katıldığı fetih, ilk Osmanlı kaynaklarındaki rivayetlere göre Osman Bey'in yanında bulunmuş ve Yarhisar'ın alınmasına katılmış, ardından İnegöl'ün fethiyle görevlendirilmiştir. Kaynaklarda Turgut Alp'in şehri muhasara ederken Osman Bey'in de yardıma geldiğine değinilmektedir. Yine İnegöl'ün fethi esnasında şehrin tekfuru Aya Nikola'nın Türklere karşı düşmanca hareketleri sebebiyle idam edildiği ve şehrin idaresinin Turgut Alp'e verildiği kaydedilmiştir. Bundan sonra Turgut Alp Kösemihal ile birlikte Orhan Gazi'nin yanında Atranos'un Orhaneli fethine katılmıştır. Orhan Bey'in geldiğini haber alan Atranos hakimi Hisar'dan çıkıp kaçarken bir kayadan düşerek öldüğünden kale kolayca ele geçirilmiştir. Atranos'un alınması böylece Bursa'nın fethini kolaylaştırmıştır. Turgut Bey nerede öldü sorusunun cevabı ise Turgut Alp'in nerede öldüğüne dair tarihi kaynaklarda şu bilgiler yer alıyor. İnegöl ve yöresini Osmanlı topraklarına kattıktan sonra rahatsızlığı nedeniyle Uludağ'ın eteklerindeki kendi adını taşıyan Turgut Alp köyüne yerleşen Turgut Alp vefat edince köyün mezarlığının yanında İnegöl Ovası'na bakan tepede defnedildi. Turgut Alp'in türbesi günümüzde hala ziyaretçi akınına uğramaktadır. Bursa'nın fethi 1315'ten yakınına yapılan kalelerle adeta muhasara altına alınmıştı. 1326'da mühim bir kuvvetle Bursa üzerine yürüyen Orhan Bey, tecrübeli kumandanları Kösemihal, Turgut Alp, Şeyh Mahmud ve Ay Hasan ile görüşerek bu şehrin güneyindeki Bursa'nın anahtarı olan Atranos, Orhaneli Kalesi'ni alıp yıktıktan sonra Bursa önüne gelerek Pınarbaşı mevkinde karargahını kurmuş ve kaleyi sarmıştır.
Kaleyi kurtarmaktan ve yardım gelmekten ümidini kesmiş olan kalebeyi Gazi Mihal Bey vasıtasıyla ve bazı şartlarla Bursa'yı teslim edeceğini bildirmiş olduğunda nihayet 6 Nisan 1326 tarihinde Bursa Türklere teslim edilmiştir. Kale muhafızı Evrenüz Müslüman olarak Osmanlı hizmetine girmiştir. Orhan Bey Bursa'yı aldıktan sonra bu sırada ağır hasta bulunan ve biraz sonra da vefat etmiş olan babası Osman Gazi vasiyeti üzerine burada kalede defnedilmiştir. Ve sonradan burası Gümüşlü Kumbet diye meşhur olmuştur. Bursa fethinden sonra gerçekleşen İznik fethi nasıl yaşanıldı? İznik'in fethi Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın İznik'i alıp merkez yapması, daha sonra Bizans'ın eline geçen şehrin Anadolu'daki Türkmenler tarafından yeniden fethinin kutsal bir misyon olarak kabul edilmesine yol açmıştır. Osmanlı Beyliği'nin kuruluş yıllarında Osman Bey'in ilk önemli hedefi İznik oldu. 1300'de Yenişehir'den hareket ederek Avdan dağlarını geçip şehri kuşattıysa da son derece müstahkem surları aşamadı. Hemen yakınında bir havare kulesi, Dirazali Kulesi yaparak İznik'i abluka altına aldı. Oğlu Orhan Bey de babasının siyasetini takip ederek bir süre ablukayı sürdürdü. 1329'da Pelekanon Savaşı'nda Bizans ordusunu yenince İznik'in kaderi belirlendi. İlk Osmanlı kroniklerine göre şiddetle kuşatma altına alınan İznik'in Bizanslı kale kumandanı isteyenlerin kalmaları, istemeyenlerin gidebilmesi şartıyla teslim olmuş ve şehir Orhan Bey'in eline geçmişti. 2 Mart 1331 Bizans kaynaklarında İznik'in yardımına koşan Bizans kuvvetlerinin 329'daki yenilgisinden sonra şehrin Osmanlılara savaş olmaksızın teslim edildiği belirtilir. İznik'in teslim olması üzerine anlaşma şartları gereği yerli halka dokunulmamış idareci zümrelerin burayı terk etmesine rağmen ileri gelenlerden birçoğu yerinde kalmıştır. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Haberdar olabilirsiniz.